Herkese merhaba. Stage 2 grup aşamasının son haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Alınan sonuçlar bazı takımları playoff'lara taşırken bazı takımları dramatik bir şekilde sezonu kapatmaya itti. 5. hafta sonuçlarıyla bültenimize başlayalım. Son hafta kritik Koei Navi serisiyle başladı. Playoff'lar için her iki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Seri Icebox'ta Navi'nin 13-9'luk üstünlüğüyle açıldı. İkinci harita Crowd'da devam etti. Koei Visit'teki ilk Crowd maçına çıkarken Navi önceki hafta kullandığı kompu sürdürdü. Koei'de ise Netenk'in duelist, Filin'in ise Initiator rolüne geçtiği dikkat çekti. Rekabetin her an hissedildiği nefes kesen harita 30 round sonunda Koei'nin galibiyetiyle sonuçlandı ve seri 1-1'e geldi. Serinin kader haritası Ascent'te Netenk Yoru, Filu ise Chamber olarak oynadı. Haritaya hızlı başlayan Navi ard arda roundlar alarak skoru 10-0'a getirdi. Koei rakibine daha fazla direnemedi ve sadece 3 round alarak haritayı 13-3 kaybetti. Böylece seri 2-1 Navi kazandı. Bu sonuç yalnızca Navi'yi değil aynı zamanda Karmine Corp'u da playoff'lara taşımaya yetti. Günün diğer serisinde Apex ile Fnatic karşı karşıya geldi. Ligden düşen Apex için bu maç bir anlam taşımazken Fnatic'in galibiyeti Champions'a katılmak için gerekli puanı toplamasını sağlayacaktı. Fnatic kendi seçimi olan Bind haritasını 13-5 kazanarak seriye 1-0 önde başladı. Lotus haritasında ise Apex önceki maçlarına göre farklı bir kompla sahaya çıktı. Bu ajan değişiklikleri maçı iyi başlamalarını sağlasa da Fnatic'in tecrübesi üstün geldi ve maçı 13-10 kazandı. Seri 2-0 alan Fnatic kazandığı bir puanla bölgesinin ilk Champions Paris biletini elde etti. İkinci gün Giantex Heretics karşılaşmasıyla başladı. Her iki takım da playoff'ları garantilemiş olsa da galibiyet Alfa grubunun liderini belirleyecekti. Heretics rakibinin seçimi olan Ascent'te Riens'in 304 ACS ile yıldızlaştığı maçı 13-7 kazanarak seri önde başladı. Kendi seçtikleri Heaven'da ise Heretics hiç zorlanmadan 13-3'lük skorla galip geldi. İki takım Stage 1'de de karşı karşıya gelmiş, o gün oynanan Heaven'da 13-3 sonuçlanmıştı. Böylece Heretics Alfa grubu lideri olarak playoff'lara avantajlı bir şekilde katılma hakkını elde etti. Haftanın ikinci günün Gentlemates Vitality serisiyle sona erdi. Vitality'nin playoff'lara kalabilmesi için galip gelmesi ve Foot BBL serisinin sonucunu beklemesi gerekiyordu. Ligden düşen Gentlemates ise lige galibiyetle veda etmeyi amaçlıyordu. Seri Crowd haritasıyla başladı. Vitality'nin ilk kez Crowd'da oynadığı maçta Les'in Chamber seçimi dikkat çekti. Brezilyalı oyuncu en son Chamber'ı 2022 İstanbul Champions büyük finalinde kullanmıştı. Maça hızlı başlayan Vitality üstünlüğünü koruyarak haritayı 13-4 kazandı. Seri Lotus ile devam etti. Vitality Lotus'un ilk yarısını 8-4 önde kapatsa da haftalardır geri dönüşlere maruz kalan Gentlemates bu kez geri dönüş yaparak haritayı 13-9 kazandı ve seriyi 1-1'e getirdi. Serinin kazananı Ascent haritasında belli olacaktı. Gentlemates'in galibiyeti Foot BBL maçının sonucundan bağımsız olarak onları playoff'lara taşıyacağı için Foot'u da ilgilendiriyordu. Gentlemates savunmada gösterdiği üstün performansla ilk yarıyı 8-4 önde kapattı. Ancak ikinci yarıda toparlanan Vitality maçı 13-10 kazanarak seriyi 2-1 aldı. Playoff bilet için üzerine düşeni yapan Vitality gözlerini Foot BBL maçının sonucuna çevirdi. Haftanın son günü merakla beklenen Türk derbisiyle başladı. Vitality'nin galibiyetiyle birlikte Foot'un playoff'lara kalabilmesi için tek şansı BBL'e karşı kazanmaktı. Derbi BBL'in seçimi olan Sunset haritasında 13-11'lik BBL zaferiyle başladı ve BBL seride 1-0 öne geçti. Ascent'te devam eden seride BBL'in kontrollü oyunu sürdü. Ascent'i 13-9 kazanan BBL seri 2-0 alarak Foot'u playoff'ların dışına itti ve Vitality'yi sevindirdi. Bu yenilgiyle Foot 2025 sezonunu noktaladı. 2023'teki derbide ise tam tersi bir tablo yaşanmış. Foot galip gelerek BBL'i playoff'ların dışına itmiş ve yine Vitality sevinmişti. Maç sonrası Foot Esports kurucu ortaklarından Cesur Sünnetçioğlu başarısızlığın sorumluluğunun öncelikle yönetimde olduğunu belirterek gelecek sezon için final oynayacak güçlü bir takım kuracaklarını açıkladı. Haftanın kapanış maçında Team Liquid ile Karmine Corp karşı karşıya geldi. Sıralamayı etkilemeyecek bu maçta galibiyet her iki takıma da artı bir Champions puanı kazandıracaktı. Karmine Corp maç öncesi kadroda değişikliğe giderek Elit yerine Pyrol'u getirdi. Serinin ilk haritası Lotus'ta esnek ajan havuzuna sahip Pyrol'u Fade ile izlerken Sadak yıllar sonra Cypher ile sahneye çıktı. Rekabetin bir an olsun durmadığı harita 26 round sonunda Team Liquid'in galibiyetiyle sonuçlandı. İkinci harita Bind'da heyecan devam etti. Normal sürede bitmeyen maç 28 round sonunda 15-13 Karmine Corp'un zaferiyle tamamlandı ve seri 1-1'e geldi. Üçüncü harita Sunset'te tıpkı önceki haritalar gibi uzatmalara gitti. Uzatmalarda son sözü Karmine Corp söyleyerek seri 2-1 kazandı. Bu haftanın sonuçlarıyla güncel puan durumu şu şekilde oluştu. Grup aşamasının son haftası bu seviyede görmeyi beklemediğimiz fail anlarıyla doluydu. Well in that defensive side. Beautiful. Why? I mean, that's as intended, no? What were you envisioning, Tom? Though with that nanoswarm. Yeah, I mean, never actually you activate popped it. this and it gets in the back of their mind. More well-oiled machine. Oh my God, man! I'm confused. Also the weapons. Oh, now there was no need. I'm trying to be. Mini deadlock bariyerini 2 kez failliyor. I'd love to know if they're actually kind of addressing this in the comms as well, what we see it here in this match. That's like you said, disrespecting the amount of pressure coming through. Ve nihayet sonunda atmayı başarıyor ve seyircilerden de tebrik alkışını alıyor. Please, if we're POV for this, please.
let You this know go the observing over. team is sitting there grinning. Yes, He's done it. he's done it. They are Round ahead of of it though. applause. They still have Dirk vitality currently. Every single player kind of doing the right thing. We're not Again, it's almost one of the situations, benefit of hindsight, sure, but you want to see Kamek at least invest this proactively to get a kill or get some space. Son olarak yine mini ve yine bir fail. The utility going 1v4 clutch pozisyonunda kalan Ruxic ölmeden önce bıraktığı zehir ile roundu kazanmayı başarıyor. For one, in goes the Snakebite. But even if it lands, he needs the shots to land as well and needs to continue breathing deep into the round. Oh, Hold no, on! The Snakebite no. got the kill on Vilu! He's safe! Oh, that's so brutal. That is gonna Well- that's gonna haunt nightmares tonight. Thinking about that one. Well, they were all low. They were all low. But there is a timing there. I understand though, in the moment, Yeah. you know, Please. you can't fully add that up. If someone was full HP, it's Monster'ın uzaklardan attığı zehir tam istediği noktaya düşüyor. Absolute failure of a round. The tank though under pressure. As said, he's been having a really rough map, but supported by utility. This is a chance to clean up. And well, that one in. I do like this though. Paranoia put into play. when did he use? Yeah, he used. Chance to clean up. And well, Kayak Ekorant'ta attığı muhteşem ace ile roundu takımına kazandırıyor. Oh, they're all here again. kayak. Have you gotten three? Nah, that must have been. That must have been filthy. Switch to him. 1, 2, Isolate 3 on the potentially scoreboard. Here we Boaster. go. He's found his man. Go on. There it is. Nice. Get away from them. Michael, you don't have to backseat. This is Back amazing. as well. Oh. That's Oh. the first is the collat as well. Oh, that's Yeah. actually a horror show. Look at that. That's Calibagan. Alpha smoke içerisinde rakiplerini tek tek avlayarak imhaya izin vermiyor. A little bit of damage done. Uh-oh. Alpha's found one. Got the lockdown now. He's going for it, They have to find this though. but time. Evoke. He's got it! Oh, that's the kill. Oh, he's outside the smoke! Pulled out all the stops. Unfortunately, the placement of the smoke making it a little too awkward. Oh. Gentlemates ile MA'ya yükselen comeback Visit'teki ilk ace'ini attı. Oh, come on, man. I thought he was trying to shoot the owl drone. Durka. Oh, the timing! No way is he still getting away with that, though. Kamek gets the suppress, but then the knives go down, and the class. This is a wild round, and another one spotted, and comeback still not moved. How they forgot about this guy? You can't forget about him. Tearing him apart. One more bullet, he's got it. Like I said, mid-round decisions, they just keep drifting back into this operator. Comeback absolutely happy to greet the members of Vitality. Derbide etkileyici performansıyla dikkat çeken Levent harika bir ace ile bu başarısını taçlandırdı. keeping that foothold. Levin's gone running through! what? Cena trains it back for two, but Levin's not going anywhere. There's a reason we call it out of some disadvantageous positions. Well, he has quite the task. 5 bullets and 5 kills! There are moments where I watch this man and I genuinely question if I should be happy or sad that that's worked. Because it's insane. Yampi izleyenlerin imkansız gözüyle baktığı 11 HP'lik clutch anında herkesi şaşırtıyor. bottom of the map. But sitting there, holding the A cross, holding the mid push, and then moving together back into this retake, it is definitely the right call being made. But the door broken gives Yumpy the information, and he's quick to maneuver his way in towards main. He might catch one of them off guard, but the way Foot are playing this, Mr. Fallen and Zeus just want to trade each other. They're not looking the right way, though, and the trade now could come in! Be an IGL. Can he be a leader? The question I'm having, well, getting towards the end of it is, has being a leader made him better individually? Because we've seen a lot of maps like this. Y2J tek başına kaldığı kayıkhaneyi Krax'ın flash desteğiyle mükemmel bir şekilde savunuyor. Oh, Yedajay in the back. Hello. I don't think Cena had any idea how far they got. Yedajay, he's going to be caught, but the flash he puts in is perfect. Helps him out at least a little, then goes swinging for more. Yedajay at the I back. saw the scoreboard as it filled up. Thankfully, we've got Silva observing, so we got to catch all of that from his perspective. A beautiful maneuver
The blind that came in. Krax kör noktada sabırla bekleyerek zor bir işi başarıyla tamamlıyor. This side of the map, or at least should have a decent idea of it. Cracks below though, he's positioned himself well, and he gets both! That's the spike on the deck, the round's already over, Magnum! He shouldn't have enough time! He would have to kill both of them right here and now, and look at where Yedeje is on the other side of the map! Cracks is the hero! This was all integral to foot. KCTL serisinde Suigetsu clutch performanslarıyla maça damga vurdu. Bu performanslar Suigetsu'yu Stage 2 grup aşamasının en çok clutch alan oyuncu konumuna taşıdı. This, the HP desperately low, but what a shot! But the 1v1's the hard part now. It has to be a headshot pretty much here. But he's got the spike ticking on his side. Palitek has to draw him in. That is brilliant! Manages to find a beautiful shot onto Camo. And then the jump up. Kiko knows exactly where to expect him. Concealment. Stranger things have happened though. Sugetsu still a dangerous man, but 50. I have the spike. It's that's really close, but yeah, down to under a second on it, but Sugetsu still stands and he changes the battlefield, right? The evolution. It's given him maybe a chance and an opportunity he didn't have before. I mean, I was going to say as well, still got stars, so certainly a chance to find a freebie on the back of that. Pulling them in. Faked out though here. Oh, but that's clean. Still got the HP to play with, toying with it. Just teasing. But Kiko doesn't like these games. He's got half, but it's going to be Sugetsu. Actually, from Patitek to absolutely confirm what they believe. And But Trex could. Again, the spike gets lost. Still with Sugetsu though. And look, it feels like we've been He's here off before. again. Oh, Trex Two. did- There we go. Spike's down. Trex knows he's got to walk. He's got a long way back and there's a... He's off and about. Concealment. completely disconnected this time around. Trex at least has wingman, but again, you'd like to be able to find Sugetsu, but he is not going to make it easy. And I love this, right? Last round played over towards Lamps in this scenario. This, oh no. He's going to get the half at least. He's got no idea though. Stunned up, wingman put to business, dealt with, and Sugetsu once again. Pyro trying to Too aware for it. They're in for the fight. Pyro going to post what he can. The dart goes in, but a bounding Trex and problems now. Sugetsu, one bullet and clutch needed. He's got it. really come into his own this series. I mean, again, to Trex doesn't get affected. Spots at least one on the cross into the smoke. Now there's problems. Trex puts in the season. It does affect it. He catches Sadak. Now Sugetsu. Not again, bro. Not again. There's no way you're doing this again. This guy can't lose clutches today. potentially, and somebody we've talked about time and time again this evening. Winning out versus Trex. Liquid oyuncuları uzatmalara giden oyunda 2v5 olan roundu kazanıyor. A taller order though for sure. No way. They want one. They want a quick hit. Oh, that'll do it. No way are we seeing these scenes again, Michael. It feels like it's fated, but it's Sugetsu, the man who clutched before. Absolutely outrageous between these two. Jeez. And rightfully so, yeah, Case. 5. haftanın en yüksek ACS'i 344 ile Kayak'tan geldi. Onu 294 ACS ile Riens, 282 ACS ile Minibu, 265 ACS ile Alexic ve 256 ACS ile BDG takip etti. En düşük ACS'e sahip 5'li de ise Netank 129 ACS ile son sırada yer alırken Pyrol 133 ACS, Flickless 134 ACS, Molsey 144 ACS ve Penny 145 ACS ile listelendi. Bu haftanın en çok tercih edilen haritası 5 kez seçilen Ascent oldu. Icebox ise 5 kez yasaklanarak en çok banlanan harita olarak öne çıktı. Haftanın popüler ajanı Omun olurken Harbor, Reyna, Claw ve Veyle ise hiç tercih edilmedi. Grup aşaması bu hafta tamamlandı. Playoff eşleşmelerine geçmeden önce Vitality'den gelen haberi paylaşalım. Vitality inaktif kadroda yer alan Seyf'in 6. oyuncu olarak kadroya eklendiğini duyurdu. Playoff'a yükselen 8 takım grup aşamasındaki sıralamalarına göre eşleşti. Grup birincileri doğrudan yarı finalden başlarken grup ikincileri diğer grup üçüncüleriyle, grup dördüncüleri ise lower bracket'tan playoff'lara katılacak. Bu zorlu yolculukta özellikle BBL olmak üzere tüm temsilcilerimize başarılar dilerim. Kanala
Kanala abone olduğunuz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.